Merhaba, ben Yonca Tokbaş, permakültür tasarımcısı ve eğitmeni, yazar, 4 yapraklı yonca zeytinyağlarının da sahibi. Zeytinyağı hakkında merak edilen 5 şey. Zeytinyağı neden asitlenir? Şimdi herkes bunu merak ediyormuş. Zeytinyağı aslında asitlenmez. Nasıl asitlenmez? Eğer tarladaki hasattan toplanmadan fabrikaya gidene kadar, sıkıma kadar giden yolda bir hata yapılmazsa, kurallara uyulursa, zeytin çok bekletilmez, dip zeytin yani toprağa karışan zeytin kasalara doldurulmazsa, beklemeden sıkıma giderse ve doğru kasalara doldurulursa o asitlenme yaşanmaz. Kimi zeytinyağı neden acı olur? Şimdi işin damak zevkini bir kenara bırakalım. Zeytinyağının kaliteli ve kusursuz olduğunu gösteren en önemli işaretlerden bir tanesi de o acımsılık. Yani zeytinyağı tadım uzmanları kalite yarışmalarında ya da işte ölçümler yaparlarken o acımsılığa bakıyorlar, biliyor musunuz? Yani zeytinyağının o sizin boğazınızı böyle biraz yakması, hatta öksürtmesi o zeytinyağının sağlık bileşenlerinin çok yüksek olduğunu, acımsılığının güzel olduğunu gösteren bir şey. Yani acı olmasının nedenlerinden bir tanesi budur. Erken hasat olması acımsılığını biraz arttırır. Türü önemlidir yine. Onlarca tür zeytin türü var Türkiye'de. Dolayısıyla o meyvemsilik dediğimiz ve zeytin ağacının bir meyve ağacı olduğunu unutmuyoruz. Taze taze sıkılmış haliyle damağımıza, boğazımıza gelen acımsılığı çok önemli. Bir diğer merak edilen şey zeytinyağı saklama süresi ne kadardır? Şimdi biz zeytinyağının bir meyve suyu olmasından ötürü mümkün olduğunca erken tüketilmesini, hızlı tüketilmesini istiyoruz ama maksimum 2 yıl diyoruz. Yani bu zeytinyağı şişeye dolumdan, hasattan itibaren 2 yıl süre içerisinde tüketilmelidir, taze tüketilmelidir. Serin bir yerde saklanmalıdır mutlaka. Böylece o 2 yıl içerisinde siz saklarken ağzını da açık bırakmazsanız eğer 2 yıl boyunca tazeliğini koruyacaktır. Soğuk sıkım zeytinyağı nasıl anlaşılır? Şimdi aslında bu işin uzmanı olmadan soğuk sıkım olup olmadığını anlamak biz sade vatandaşlar için o kadar kolay değil ama bu noktada birincisi hakikaten üzerindeki etiketleri okumak çok önemli. Yani o markaya, o etikete güven çok önemli. Size doğru bilgileri verdiğinden emin olduğunuz bir marka. Ben bu noktada aslında tüketici olarak analizlerini bile sorma hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ama tadı, yani o acımsılığı, meyvemsiliği, kokusu ama soğuk sıkım etikette yazıyor olmalı. Yani ben soğuk sıkım yapmazsam etiketime soğuk sıkım yazmam. Dolayısıyla o güven çok önemli. Bir diğer merak edilen şey zeytinyağının rengi nasıl olmalı? Arkadaşlar bu konuda çok büyük bir kargaşa var, çok büyük bir hata var. Zeytinyağının rengi, zeytinyağının doğru, yanlış, kusurlu, kusursuz olduğunu göstermez. Zeytinin türüyle alakalıdır, sıkım zamanıyla alakalıdır. Yani zeytinin rengi koyu diye çok daha harika bir zeytin ya da zeytinyağının rengi açık diye berbat bir zeytinyağı falan yok. Bu bir şehir efsanesi ve çok büyük bir yanlış. Zeytinyağının rengi size doğruyu yanlışı anlatmaz. Tamam mı? Zeytinyağının rengine bakıp koyu diye bu şahane, açık diye bu kötü demek sadece çok yanlış bir yorum olur.